Sesim yankılanıyor mu? Evet. Bu üzerlik mi? Evet evet. Üzerlik de satıyorlar. Wow. Çok güzel. Güzel yemek kokuları geliyor. Yani hazır olanlar var. O yüzden şu da sadece yağlımız. Bu da yine hem ceviz var hem haşhaş var içerisinde. Bu da çok lezzetli. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben Amasya'dayım. Yanımda Cemre ve Mehmet Emir Bey var. Birlikte yine Amasya'yı keşfetmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Amasya'nın en güzel camilerinden birisine gideceğiz. Beyazıt Paşa Camisi. Bu cami 1412-13 yıllarında Fetret Devri'nin sonunda yapılan bir cami. Kaç tane tarihi cami var? Amasya'da 22 mi 23 tane merkezde. Amasya'nın diğer şehirlerin özelliği Amasya'da yapılan camilerin tamamını ya padişah ya vezir ya paşa yaptırmış. O yüzden camilerin tamamı güzel yani. Hepsi ahşap, hepsi taş, kubbeli, özellikle nitelikli camiler. Size bu videoda bütün camileri gösteremesem de artık siz kendiniz gelir, hepsini tek tek gezersiniz. Burası Türkiye'nin en büyük vadi şehri. Amasya biraz Artvin benziyor, biraz Gümüşhane benziyor ama onlardan biraz daha büyük. Biraz ilk gelen şaşırıyor bu dağlar üstümüze gelmiyor mu diye, hiç düşüyor mu diyorlar. Hiç düşen görmedik şimdiye kadar yani. Biz alışığız biz, dağlara alışığız. Bize de böyle Konya, Sivas gibi şehirler çok tuhaf geliyor. Dümdüz. Dümdüz hiçbir şey yok. Ama Amasya çok güzel. Dağları çok etkileyici. İşi benzer olmayan bir yer. Biraz işte güvenlik amaçlı. Mesela düşman saldırırsa hemen şuradan 10 dakikada yukarı kaleye çıkabiliyor. O yüzden de buraya belki yerleşenler o yüzden yerleşmişlerdir. Amasya'da birçok tarihi hamam da var. O da bunlardan bir tanesi. Mehmet Emir Bey yaklaşık olarak 2 yıl önce bana mesaj atmıştı. Amasya'ya gelirsen gezdiririm diye. Sonra ben bir anda Amasya'ya gideyim gezeyim dedim. Aklıma bana mesaj attığı geldi. Ona mesaj attım Amasya'ya geleceğim diye. Tamam gezdiririz dedi. Yani onunla 2 yıl önce konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Daha yakın bir tarihte konuşmuşuz sanmıştım ama 2 yıl geçmiş üzerinden. İşte bir anda Amasya'ya geldim. Amasya'ya gelince de hemen de kabul etti. Sağ olsunlar. Bana eşlik ediyorlar. Benim için vereceğim bilgilerin doğruluğu çok önemli olduğu için onun da tabii tarih bilgisi çok iyi. O konuda sağ olsun bana yardımcı oluyor. Bakın burada bir hat yazısı var Malik hattıyla. Bakın şurada o karenin içerisinde sağdan başlıyor. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah. 4 tane elhamdülillah yazıyor orada. Toplam burada kaç tane? 36 tane, 144 tane elhamdülillah olması lazım. Yani kişi buranın mimarı, yani şurada ismi yazıyor Abdullah bin Doğan. Mimarı burayı bitirdiği için Allah'a şükür ediyor. Defalarca kez şükür şükür elhamdülillah elhamdülillah diye şükrünü yeniliyor. Ne kadar sürdü yapımı? Burası 4 yıl sürdü. Burası 2. Bir öndeki camisi var bir de bu dış kapısı. Buranın dış kapısı çok süslü. Zaten Bunlar taş mı yoksa boyama mı? Buradaki. şu volkanik taş şunlar. Şunlar. Yok şuradaki. Onların hepsi boyama onların hepsi. Şimdi bu camiyi anlatayım ben kısaca. Bu cami 1412-13 Fetret Devri'nin sonunda yapılan bir cami. Camiyi yaptıran Beyazıt Paşa. Beyazıt Paşa 1. Mehmet'in lalası. Yani biz genelde şey denir. Hep padişahlar ön plana geçer. Halbuki padişahın arkasında birileri var. Bu Beyazıt Paşa 1. Mehmet'i Ankara Savaşı'ndan çıkıp kurtaran kişi oraya getiriyor. Çünkü 1. Mehmet küçük 13-14 yaşında onu oradan alıyor, Amasya'ya getiriyor ve tüm mücadelesi boyunca da başında duruyor. 1. Mehmet padişah olunca da başında duruyor. Yani neredeyse 22-23 yıl boyunca devamlı 1. Mehmet'in arkasındaki ikinci kişi bu. 2. Murat zamanında da duruyor. Yani o 1. Mehmet'in aslında başarılarının çoğunun da Beyazıt Paşa'nın şeyi var, katkısı var. Beyazıt Paşa en büyük Osmanlı sadrazamlarından. Bu da ilk eseri. Aynı zamanda Bursa'da da bir eseri var. Bu eserin Türk mimarisinden özelliği şu, genelde Osmanlı'da çok böyle çok geniş, süslü, büyük taş kapılar olmaz. Genelde bu İran'da, Selçuklu mimarisinde, Orta Asya mimarisinde olur. O yüzden o Orta Asya mimarisiyle Osmanlı mimarisindeki geçiş mimarisi esasında bu. Hatta bu taş kapı yapanlar şeyden gelen ustalar. Şam'dan gelen ustalar, Memlüklı ustaları.
Kaysıcızade, Mümeyyizzade diye geçiyor. Buranın 5 tane ustası var. Bak bunun yanındaki usta kitabeleri. İçerinin ustası ayrı, kapısının ustası ayrı. 5 usta burayı yapmış. Buna Bursa tipi mimar deniyor. Ters T tipi. Bursa Yeşil Cami'nin bir benzeri bu esasında. Şöyle göstereyim, bakın burada 4 tane kabara var. 360 3 boyutlu. Serinliğe bak. İçerisi çok serin. Osmanlı aslında vakıfların başlangıcı Peygamberimize kadar dayanıyor. Peygamberimiz ilk cami yaptırınca bir Medine'de gibi hurmalığı alıyor. Bu hurmalığın geliri bu cami olsun diyor. O hurmalığın geliriyle caminin tüm giderleri, ihtiyaçları karşılanıyor. Yani bu sürdürülebilir. Hani son zamanlarda hep derler ya, sürdürülebilir. Biz biraz batı kafalı olduğumuz için son zamanlarda her şeyi batıyla yapıyoruz. Sürdürülebilir kavramı da yeni geldi. Halbuki zaten vakıf zaten sürdürülebilir demek yani. Şimdi burası da bir vakıf, 1414'te yapılmış. 500 yani 1926-27'ye kadar vakıfların kaldırmasına kadar devam etmiş burası. Bu vakfın sahibi Beyazıt Paşa aynı zamanda bu cami yaptırırken yaklaşık 15-20 tane köyü, belki dükkanları bu vakfa bağışlıyor. Bu vakfın çok zengin bir vakfı var esasında. Bu vakıfta 12 kişi çalışıyor. Mütevelli heyeti başkanı var, medrese hocaları var, müezzinleri var. 2 tane muhasibi var, 2 tane muhasibecisi var. Eşekçisi var çünkü her gün buraya odun geliyor. Fırıncısı var, fırıncının yamağı var. Yani her gün çünkü burada pide çıkıyor, ekmek çıkıyor. Aşçısı var, aşçının yamağı var. Temizlikçiler var. 12 kişi, burası ufak bir şirket gibi çalışıyor. Ve tüm mahallenin eğitim ihtiyacı buradan karşılanıyor. Tüm mahallenin fakirlerinin ihtiyacı buradan karşılanıyor. Gelen gidenin ihtiyacı buradan karşılanıyor. Çünkü burası aynı zamanda Amasya İstanbul yolunun girişi burası. Ve bu sistem, devlet bu mahalleye bir kuruş para harcamadan tamamen Beyazıt Paşa'nın 1414 yılında yaptığı bu vakıf sayesinde bu mahallenin tüm ihtiyacı buradan karşılanıyor. Bakın güzel, bakın burada yine denge taşları. Dönmüyor ama bu dönüyordu, geçen dönüyordu. Bak bu dönüyor. Bu dönmüyor. İnşallah bir şey yoktur. Bunun zaten dönmemesi nedeni bakın burada. Burası kırılmış, buraya harç yapmışlar. Osmanlı son dönemine kadar devlet adamlarının miras bırakma hakları yok. Devletin aldıkları tüm maaşı bu şekilde hayır hasenata harcıyorlar. Mesela şimdi düşünün yani Beyazıt Paşa 10 yıllık maaşıyla bu cami yaptırmış. Bu caminin 20 katı kadar değerindeki vakıf arazilerini bağışlamış. Aynı zamanda bu cami kadar bir de Bursa'da camisi var. Bir devlet adamının maaşı devasa oranda. Yani ben tahmin ediyorum ki belki bir sadrazamın maaşı, aylık maaşı 1,5-2 milyon lira civarında. Osmanlı'da herhangi bir şekilde birisinin, bir zenginin Osmanlı sadrazamına, paşasına rüşvet teklif etme şansı yok. Çok ciddi maaş alıyorlar. O maaşla da ne yapıyor? Böyle bir vakf eseri yaparak devamını sağlıyor. Allah ondan razı olsun. Çünkü bu vakfı yaptırırken şey de diyor, bu vakıfta her gün 5 tane hafız gelsin, her gün o 5 hafız 5 tane cüz okusun diyor. Onun sevabını da almak istiyor esasında. O 1414'ten 1920'ye kadar 510 yıl boyunca her gün buraya 5 hafız geliyor, 500 okuyor, 500 karşılığında 5 akçe alıyor. Tabii onlar da bitti şu an. Şimdi şeyi de söylemek lazım esasında. Bu vakıfların bedduaları var. Bu vakıfların bedduaları halk şey değil yani. Hepsinde var. Yani bu vakfı yıkan ya da engelleyen, gelirine el koyan, şuna el koyan hakkında ciddi beddualar var. Esasında bu beddualar halen bizim üzerimizde gözüküyor. İnşallah bu vakfı yapanlara, Beyazıt Paşa'ya gereken hürmeti gösteririz bundan sonra diyorum ben. Şimdi Amasya diğer Anadolu şehirlerinden bir farkı da şu, yani Osmanlı ile bütünleşmiş. Osmanlı burayı sevmiş, Amasya Osmanlı'yı sevmiş. Bunun nedenlerden birisi de şu olabilir. Amasya kılıçla fetholunmadı. Amasya Osmanlı'ya hediye edildi. Yani buradaki ufak bir beylik vardı, Şadgeldi Beyliği. Şadgeldi Beyliği Sivas'taki Kadı Burhanettin tarafından sıkıştırılınca 1. Murad'a 1392 yılında Amasya'ya hediye etti. Yani Amasya, Osmanlı buraya
Kılıçsoy'la değil şeyle, davetiyeyle geldi. Bunda şöyle bir önemi oluyor. Yani savaşta girdiğin bir yerde uzun süre yerel halk sana bir tepki gösterebiliyor. Çünkü o savaşta 1000 kişi ölmüş oluyor. İşte o savaşta o yerel halkın amcası, dayısı, abisi, mabisi ölmüş oluyor. Öyle olunca yeni gelene karşı bir tepki olabiliyor. Ama Amasya'da öyle bir tepki olmadı. Mesela Tokat'ın fethi 1460, Amasya'da 70 yıl sonra, Samsun'unki 70 yıl sonra, Kastamonu'nunki 80 yıl sonra. Ama Amasya çok daha erken Osmanlı Devleti'ne girdi. Ve o yüzden Amasya'da Osmanlı eserleri çok daha fazla diğer illere göre. Bu Amasya'nın Osmanlı'ya gösterdiği teveccüh belki Şehzadeler şehri haline gelmiş olmasına da etken olabilir diye düşünüyorum ben. Geçmesinde Kılıç'a geçiyor İran ele. Evet. Onun da İran biraz tepkisi var. Bir de Osmanlı tabii daha devletin nasıl yönetileceğini daha iyi biliyor. Şimdi sen anlattın ya geçen İran'da ağacı kesmişler diye. Evet. Osmanlı onu yapmazdı yani. O mutlaka dikkat eder. İran halkın inançlarına karşı Osmanlı hep saygılı olmuş. Balkanlarda kalmasının nedeni de o uzun süre. Diğer yerlerde kalmasının nedeni de o. Arka kapıdan gidiyor. Benim arka kapı güzel. Şimdi Seyyid Mir Hamza Nigari'nin türbesinde ve camisine giriyoruz. Burası onun belli bir dönem kaldığı söylendiği evi. Burası da camisinin kıble kapısı. Buradan girelim. Hep sağ yanımıza girelim. Besmele çekip girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu cami Amasya'da peyzajı en iyi olan camilerden bir tanesi. Bu caminin restorasyonunu zaten Azerbaycan hükümeti üstlendi. Onlar destek oldular. Cami kısmı yığma taştan yapılıyor bakın. Bunlar söve dibe nemi geçirmemek için. Bu Amasya'da halkın yaptırdığı tek cami. Yani halk para toplayarak kendi parasıyla yapıyor. Bütün diğer camiler Beyazpaşa'da olduğu gibi ya padişahlar ya paşalar yapıyordu. Bu halkın yaptırdığı tek cami. Son dönem Osmanlı mimarisi. Bakın dış kapısı, dış şeyi bu. Türbe camiden daha sonra türbe yapılırken biraz daha maddi durum iyi olduğu için bakın türbe kesme taş. Türbenin içiliği daha güzel. Bakın şurada bir işaret var. Gördünüz mü? Evet. 3 tane. O işaret Halidi tarikatının işareti. Osmanlı'da her mezhebin bir işareti var. Orası Halidilerin işareti. Halidiler şu an Türkiye'de en yaygın olan tarikat oğlu Halidiler. Bu Seyyid Mir Hamza Nigar'ın eşlerinin mezarı. İçeride de türbesi var. Birazdan türbesine gireriz. Türbenin girişi gayet güzel. Yani şu naiflik, kibarlıktan esasında burada yatan kişinin sanatçı bir kişiliği olduğunu, özel bir kişilik olduğunu anlıyoruz. Seyyid Mir Hamza Nigari. Bak yukarıda güzel işlemeler var. Yine Halidi tarikatının sembolü orada. Evet, hemen hasret şu oldu. yukarıda. Oh, içerisi çok serin. Şimdi Amasya'da ciddi bir oranda Şirvanlılar var. Biz Şirvan diyoruz. Şirvanşahlar. O dönemde Şirvan deniyormuş. Şirvan oradaki bölgenin ismi ve Şirvanşahlar olduğu için. Çünkü Şirvanlılar büyük ihtimalle Ruslar gelinceye kadar Azerbaycan'ı Şirvanlılar yönetmiş. Şimdi orada özellikle 19. yüzyılın başında 1800 yıllarda Rus yayılmacılığı devam edince, Kafkasları aşınca oradaki savaşlardan dolayı rahatsız olan halktan buraya gelenler olmuş mutlaka. Azerbaycanlıların burada çok olmasının nedeni bu Seyyid Mir Hamza Nigar Efendi'nin hocası İsmail Siracettin Şirvani. Onun türbesi yukarıda. O aynı zamanda Şeyh Şamil'in hocası. Şeyh Şamil de Nakşibendi tarikatının şeyhlerinden. İsmail Siracettin Şirvani hatta belli bir dönem hapis yatıyor. Hapisten kaçıyor. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bazı yerlerde ilim tahsil ediyor. Harput'ta Halidi, Mevlana Halidi'den ders alıp onun halifesi oluyor. Azerbaycan tekrar geri dönüyor. Orada inşaat faaliyetlerinde bulunuyor. Sonra Türkiye'ye tekrar geri geliyor. Amasya'ya yerleşiyor. Amasya'ya yerleşince Amasya'ya yerleştiğini duyan Azerilerin çoğu buraya geliyor. Seyyid Mir Hamza Nigari de onun öğrencilerinden. İsmail Siracettin Şirvani ile birlikte İstanbul'u, Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi geziyor. O da büyük alimlerden. Şimdi şöyle söyleyelim. Seyyid Mir Hamza Nigari. Seyyid peygamber soyundan. Evet. Mir komutan demek. Miralay, alay komutanı. Yani bu kişi
Buradan ordu toparlayıp şeye doğru Kırım Savaşı'na gidiyor, Ruslara karşı savaşıyor. Hani hep derler ya işte bu tasavvuf ehli savaştan kaçtı diye. Halbuki hep en başta şeyler var. Hamza ismi, kendi ismi, Nigari de mahlası. Çünkü bu kişi büyük bir şair. Hem Farsça hem Türkçe divanı var. Şiirlerinde kullandığı mahlas Nigari. Nigari demesinin nedeni de rüyalarında bir kadına aşık oluyor. Azerbaycan'da bir davette birisi kendisine bir şey ikram ederken beni tanıdın mı diyor. Bakışlarını kaldırınca o kadın olduğunu görüyor. Kadın onu rüyasında görüyor. Ama kadın kendisinden yaşça büyük. Kadın onun destekliyor ondan sonra. Hem maddi olarak destekliyor. Sen diyor eğitime devam et diyor. Ondan sonra o kadın hatırına ve o kadından aldığı aşkla, ilahi aşka yürüdüğü için şiirlerinde hep Nigari mahlasını kullanıyor. Bu kişi çok karizmatik bir kişi. Osmanlı zamanında ta Amasya'da Harput'a kadar çok büyük şeyleri var, takipçileri var. Biraz son zamanlara doğru şikayetler geliyor kendisi hakkında. Son 2-3 yılını Harput'ta geçiriyor. Harput'ta vefat ediyor. Vefat edeceğini anladığı zaman oğlu burada yatıyor, Siracettin Efendi. Kendisinden daha önce ölmüş. Allah rahmet eylesin. Gelmek istiyor. Oğlunun yanına yatmak istiyor. Oğlunun yanına yatınca kendisine izin istiyor Harput valisine. Ya benim Amasya'ya gönderin diyor. Ya o da diyor hava çok sıcak kokar diyor. Ya diyor bu ceset şimdiye kadar kokmamış, bundan sonra koksan ne olur diyor. Oradan Harput'tan ölünce buraya kadar geliyor, açıyor, bakıyorlar ki en ufak bir şekilde bozulma yok. Buraya defnediliyor ve bu türbe daha sonra onun üstünde yapılıyor. Ve özellikle Azerbaycan'dan devamlı buraya gelenler var. Hem şair kişiliği hem din adamı kişiliği olduğu için. Hatta onun torunları da geliyor buraya devamlı. Hatta buranın tüm hala her şeyden birçoklarını onlar karşılıyor. Allah yapandan da edenden de razı olsun. Hep bir Azeri halısı var. Burada hep Azeri halıları vardı. Onlar şu an bizim şehirdeki müzemizde. Burada tek parça şişilanlar vardı. Buranın halıları meşhurdur çünkü. Halılar nerede şimdi? Halılar şu an içeri şehirde var. Bizim Haziranlar Konağı var. Orada oranın duvarlarında duruyor. Bakın klasik son Osmanlı dönemindeki natürmort çalışmaları. Geniş pencere, biraz Osmanlı son camileri geniş pencereler, çiçek motifleri daha ön plana geçiyor. O Selçuklu'daki geometrik desenler yerine böyle daha çok çiçek desenleri ön plana çıkıyor. Burada da iki devlet, tek millet, Azerbaycan, Türkiye bayrağı var. Burası az önce bulunduğumuz cami. Hemen burası Eski Ermeni Mahallesi'ymiş. Adı neydi? Savadiye. Savadiye Mahallesi. Şimdi biz Çilehane Camisi'ne gidiyoruz. Çilehane Camisi'nin esas ismi Yakup Paşa Tekkesi. Anadolu'daki ilk halveti tekkesi aynı zamanda. 36 Osmanlı padişahının 18'i halveti. Yani halveti ile Osmanlı padişah tarikatı deniyor. O yüzden önemli. Şu Faruk abi bakalım bakayım. Faruk abi yerinde miymiş? Faruk abi! Faruk abi! Evi de çok güzel. Kapı açık mı? Duyuyor musun? Yok açık kapı cevap veren yok. İçeriden çalsanız mı? Şey yok ki ya. Bu var başka bir şey yok. Öyle mi? Başka kapı yok mu içeride? Ne var da şimdi içeri girmekle ta adamlar yatıyor bir şey. Girip çıkalım. Tamam. Halvetilik tarikatı Ömer Halveti'den geliyor ama Ömer Halveti'nin kurduğu bir tarikat değil. Sadece ondan sonra çok hızlı bir şekilde yayıldığı için ondan sonra alınıyor. Yoksa ya mesela Kadrili de Abdülkadir Geylani kurmadı. Nakşibendili de İmam Nakşibendi kurmadı. Ondan sonra yeni boyut kazandığı için, çok dallandığı için öyle alınıyor. Ömer Halveti de 1400 yıllarda yaşamış birisi. Aynı zamanda Halvetilikle o Şah İsmail'in geldiği Erdebilik 3 göbeklerde birleşiyor esasında yani. Çünkü İsmaili tarikatı da esasında Sünni tarikat. Ömer Halveti çok halvete girdiği için, çok ibadet ettiği için, çok kendi kendine çekildiği için ondan sonra bu ismi Halveti olarak alınıyor. Burada da tekkede de yaklaşık 12 tane oda var, halvet odaları. Burada gelen halvetiler yılın belli dönemlerinde, özellikle Ramazan aylarında devamlı halvete girdikleri için böyle bir mimari yapılmış. Şimdi içeri göreceğiz mutlaka. Hocam selamünaleyküm, kolay gelsin. Abi caminin tanıtalım biraz. Burası odası, içeride ocak var, sohbet edilen yer. Burası zikirgah, burada zikir çekiliyor.
Şimdi Halvetili bilmeyenler şeyi söyleyeyim, Kurtlar Vadisi'nde sahne var ya, büyük bir sahne. Evet. O Halveti zikri, ona devran deniyor esasında. Yani Halvetilik Hazreti Ali'den geldiği için sesli zikir yapılıyor. Sesli ve işin içinde biraz daha şey var. Def var, biraz da bir ritim var. Bizdeki hu çekme. Yani biz hu çekme diyoruz. Şöyle deniyor, içeride yine büyük Halveti şeylerinden Abdurrahman türbesi var. Ben burada ders çalışmaya çok gelirim. Buzulağı'nın şöyle bir hikayesi var. Fatih Sultan Mehmet'in 2 tane abisi var. Büyük abisi Alaaddin, Amasya'nın Sancak Bey'i. Yani Fatih 3. küçük kardeş esasında. 3 küçük kardeş Buzulağı'nı ziyarete geliyorlar. Tam elini öpecekken Fatih düşüyor, ayağına kapanıyor. O da onu kaldırıyor. İleride diyor İstanbul'u fethedeceğin zaman diyor. Orada İstanbul'u fethedeceğin zamanı duyan halk Fatih'in İstanbul'u fethedeceğini ama 2 abisinin de öleceğini anlıyor. Bu İstanbul'un fethini önceden haber veren kişi. Böyle bir rivayet şeyde de geçiyor, Evliya Çelebi'de de geçiyor. Yani halkta dilden dile anlatılmış mutlaka. Evliyaullah'ın böyle şeyleri oluyor. Ses orada eko yapıyordu. Doğrudur. Bakın burası namazgah. Bu sağlı sollu birisine girelim. Sağda solda 6 burada, 6 orada, 12 tane halvethane var. Yani halk çift odası diyor. İşi açılsa daha güzel olur. Çilehane bunlar mı? Evet. Evet. Evet bakın. 3, 6 buraya. Buraya kişi giriyor. 1 gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün, 10 gün. Karanlık oluyor. Yaş Tamam. aydınlık o kadar oluyor. Burada işte ısınıyor, yemeğe geliyor, gidiyor. Buradan aradan geçiyor, camiye giriyor. Şimdi önceden normalde çilehaneler aslında küçücük oluyor. Sadece oturuluyor. Bu kadar. Bu kadar. Şey değil esasında, halvethane. Aynen halvet aslında Bakın çilehane değil. bunlar da çıkıyor, burada daha içeride. Çünkü çilehanede epifiz bezinin aktif olması gerekiyor. Yani ortam karanlık oluyor. Zaten karanlıkta epifiz bezi aktif hale geliyor. Yani 3. göz açılıyor aslında. Hatta Hazreti İsa'dan bir söz vardır. Karanlıkta oturanlar aydınlığı görür diye. Karanlık ortamda epifiz bezi daha aktif hale geliyor ve hatta teheccüd namazında da o saat aralığında epifiz bezinin aktif hali daha fazla ve insanların o arada bir şeyler görmesi daha olası bir durum. Ramazan'da itikafla buraya giriyor. Yani Diyanet buraya gösteriyor Ramazan'da. İtikafa girmek isteyenler burada bu odalardan birisine herhangi bir şekilde geçiyor. Burada giriyor. İtikafa girenler işte bu caminin dışına çıkmıyorlar. Yani bu bir nevi şey gibi işte, sporcu kampa girmesi gibi esasında. Kendisini tazeliyor, yeniliyor. Bakın buradan cami geçelim. Burada kişi, bakın ufak bir oda. Sadece yukarıdan ışığı var. Buradan ufak bir odadan camiye geçiyor. Namaz kılıyor, geri geliyor, ibadetine devam ediyor. Açayım daha mı? Cem Sultan arasında bir rekabet var. İkisi de Beyazıt ve Cem Sultan arasında ikisi de şeye geçmek istiyor. Tahta geçmek istiyor. Tabi Cem Sultan yanında 2. Beyazıt'ın belki casusları var. Onların burada casusları var. 2. Beyazıt belki İstanbul'da orduyu yanına çekmeye çalışıyor. Alim şeyini yanına çekmeye çalışıyor devamlı. Bir rekabet var esasında. İkisi de bir parti gibi düşünün, tahta geçmek istiyorlar. Halvetilerin 2. Beyazıt'ın tahta geçmesinde etkili olduğu söyleniyor. Burada bir burada bir Çelebi halife var. Halveti tarikatının liderlerinden. 2. Beyazıt'a yardımcı olduğu söyleniyor. Onlar çok detaylı konular ama 2. Beyazıt de Halveti dergahının müntesibi. Çünkü yukarıda hemen 200 metre yukarıda şehzade şeyleri orada, yerleşkeleri orada. 2. Beyazıt tahta geçince Halveti şeyhini yanına alıyor ve çok büyük bir Halveti dergahı oluyor İstanbul'da. Ondan sonra Halvetilik tüm Balkanlara ve hatta Afrika'ya bile yayılıyor. Şu an Halvetilik dünyada belki en yaygın tarikatlardan birisi olabilir. Pirler Türbesi. Hemen şu yukarı doğru gidiyoruz. Ama sen cami şimdi şey diyor mesela bizim sanat tarihçileri işte kubbeli şöyle deyince sanatsal anlatınca olmuyor ama Halvetilikle ilişkisini kurunca bir de cami işlemini anlatınca daha değerli oluyor o zaman. Tabii.
Burada yankı taşı var. Bayağı ilgi görüyor bu yankı taşı. Yan yana durun. İki kişi yan Burada yana durun. sesi kendisine yankılanıyor. Kendisine yankılanıyor değil mi ses? Sadece kendisine. Kendi sesinizin yankısını duyuyorsunuz. Aynen. Başkası duymuyor. Hiç de olmuyor. Olmuyor mu? Çünkü tam ortada. Hafızların çalışırken kendi seslerini duyması için yapıldığı söyleniyor. Yankılanıyor mu bana? Şuraya dönünce. Buraya dönünce oluyor. Bu tarafa dönünce. Bizim yüzler de bakalım güzel duyacak. Sesim yankılanıyor mu? Evet. Eko yapıyor. Duyuyor musun? Kendini duyuyorsun. Kendimi duyuyorum ama sesim eko olarak bana. Yani tekrarlanmıyor sesim. Sesimi şu an eko olarak duyuyorum sadece. Yani daha volümlü. Eko olarak geliyor. Yani tekrarlanmıyor. Eko. Yani biz bunu şey diye düşünüyoruz. Buraya gelen hafızlık öğrencileri kıraat çalışması için, yani kendi seslerini duyması için. Kur'an okurken kendi sesini duysun, nasıl çıktığını duysun diye yapıldığını düşünüyoruz ama mutlaka bir araştırılsa bilimsel olarak nedir bunun durumu? Gelmiş zaten. Bir zamanlar gelmiş. Başka ülkelerden. Biz duyum aldık sadece. Ama kişi kendisi okurken demek ki söylenti olabilir ama kendi o yankısını mutlaka bunun için sanırım. magnetik bir şeyi var yani. Hükmü vardır yani. Gerekçesi açıklaması vardır ama onu jeologlar daha iyi açıklamasını yapar muhtemelen. Amasya'da kadınlarda bir ritüel var. Olması istediği dileklerini salı çarşambadan tüm türbeleri geziyorlar. En son cuma günü bu. Çünkü Amasya'daki Evliyaullah'ın en büyüğü diyebiliriz. Buraya gelip burada bitiriyorlar. Burada dualarını ediyorlar. Dağıtacak varsa dağıtacağını, şekerini, helvasını dağıtıyor. Sonra devam ediyor. Cuma'dan önce dağılıyorlar. O yüzden burada bugün şimdi büyük bir kalabalık var. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Düğün öncesi daha çok şimdi şeyler kalabalık. Bu üzerlik mi? Evet evet. Aa, üzerlik de satıyorlar. Cevizlerimiz var Bu hala satılıyor, hala asılıyor Amasya köylerinde. Bu üzerlik dedikleri Evet, değil evet, mi? evet. Kötü Benim enerjileri anneannem çok uzaklaştırıyor. bunu yakardı. Kötü Ben enerjileri uzaklaştırıyor. Asılıyor, bir de evler asılıyor. O bir de bir ayda bir değiştirilmesi gerekiyor aslında. Çünkü kendine nazarı çekiyor üzerlik kapıya konulduğunda. Sonra bir ayda bir değiştirilmesi lazım. ...13. yüzyılın sonlarında 1380-90 doğum tarihi olması lazım. Bu kişi Pir Şücaettin İlyas, Amasya'nın Gümüş ilçesinden geliyor, buraya yerleşiyor. Bu kişinin hikayesi şu: Timur Anadolu'yu fethedince Timur'un gönderdiği valiyi Amasyalılar beğenmiyor. Amasyalılar çünkü ilim şehri, o valiyi biraz daha düşük buluyorlar. İstemiyorlar. Timur da siz kim oluyorsunuz benim gönderdiğim valiyi istemiyorsunuz deyince oradaki alimleri yanına çağırıyor. Oradaki alimleri çeşitli sorular soruyor. O alimlerin içerisinde bu Pir Şücaettin İlyas var, genç Amasyalı alim. O bir tuzak soruyor, yani Ankara Savaşı'nı soruyor esasında, kim haklıydı diye. Ona öyle güzel cevap veriyor ki hem politik cevap veriyor hem de Yıldırım Beyazıt'ı esasında suçlamıyor. İki tarafından memnun bir cevap veriyor. O cevaptan memnun kalınca Timur Pir Şücaettin İlyas'ı yanında getiriyor. Yanında götürüyor. Cevabı nasıl? Cevabını ayrıntısını şu an bilmiyorum, biraz karışık. Yani şey diye soruyor galiba, yani hangisi haklı diye soruyor. Bu da galiba Allah yolunda savaşan iki taraf da haklıdır ya da ona benzer bir cevap veriyor. O cesaretini görünce yanına götürüyor. Timur'la 2-3 yıl kaldıktan sonra Timur ölünce bu zat Şirvan'a gidiyor. Ömer Halveti ile Pirdaş aynı dönem. Ömer Halveti'nin şeyhi var. Ömer Halveti'nin şeyhine intisap ediyor. Amasya'ya geri geliyor ama şöyle bir nefsani duygusu gelişiyor. Çünkü Ömer Halveti'nin şeyhi, kendi şeyhi ümmi, okumasını bilmiyor. Ya ben diyor alimim diyor, şöyle şiirlerim var diyor, ben gidip ona nasıl intisap ettim diyor. Tekrar bir kez başka bir alime, Bağdat'a intisap etmek için yola çıkıyor. Yolda rüyasında şeyhini görüyor, şeyhi yanına çağırıyor. Tekrar dersini tazeliyor, geliyor burada halvetili yayıyor. Anadolu'daki halvetinin başlangıcı bu zat esasında. Yani Ömer Halveti'nin pirdaşı, aynı dönemde yaşamışlar. Daha sonra buraya güzel bir türbesi yapılıyor. Bu türbe 2. Abdülhamit zamanında tekrar restore ediliyor. Şu an tüm bölgenin en çok ziyaret edilen yeri burası. Yani Amasya'nın Mevlana'sı da burası diyebiliriz. Bunlar bilmiyor da doğuda kahve yapıyorlar bu ağacın şeyinden.
Pahalıdan. Mehlep ağacıymış. Allah kabul etsin. 15-10 yıldır biraz azaldı inşallah. Taş yapıştırma adetleri burada da varmış ama şu an yapılmıyormuş. Bakın O yapacak bir tane. yapıştırmışlar bir tane. Wow. Çok güzel. Bu mahallenin adı ne? Burası Sofular Mahallesi. Abdurrahman Kamil Sokak. Abdurrahman Kamil de Atatürk'ü karşılayan kişilerden birisi. 12-22 Haziran'da. O meşhur hutbeyi veren kişi aynı zamanda. Burada her evin arkada ufak bir şey de oluyor mutlaka. Bahçesi de oluyor. Bakın mesela şu ev, bakın şu ortadaki şeyler kat genelde daha dar yapılıyor. Orası kışlık oluyor. Yani tavan alçak oluyor, oranın ısınması daha kolay oluyor. Yazın daha geniş, ferah yukarı geçiyorlar. Çeşmeler var. Mutlaka burada bir hamam da vardır mutlaka. Aşağıda güzel bir cami var. Sofular Abdullah Paşa Camisi. O cami aynı zamanda Darül Hadis, yani hadis medresesi. Osmanlı'da bir ihtisas şeyi alan aynı zamanda. Çünkü Osmanlı hadis bilimine çok büyük önem veriyor. O yüzden orada yani büyük medreseyi bitiren gözde talebeler geliyor burada hadis üzerine yüksek lisans yapıyorlar aynı zamanda. Burada haftanın bazı günleri hadise ilgili sohbetler oluyor. Sohbetlere gelenlere harçlık veriliyor filan. Osmanlı hadise bakış açısı gayet ince, detaycı esasında. Nasılsınız? Yavrum hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldin yavrum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Oraya mı geldiniz sen? İyi etmişsiniz olsun. Allah işinizi rast gelsin. Var mı bizden bir Hiç canınızın sağlığı, sizin iyi olmanız, iyi haberleriniz gelin. Seni gören oluyor mu epey programlardan? Arıyorlar mı? Meşhur oldun mu epey yani? Doktora gittim geçen diş doktoruna biliyor musun? Adam şimdi dişimi çıkardı. Bu dedi Alişan'dan çıkan teyze dedi, Alişan'dan çıkan teyze bu dedi. O ne dedim Alişan'a nereden çıkmışım sen? Doktorda mı Alişan'ı seyrediyormuş dedim ben de. İyi canım ki popüler oldu, meşhur Ya oldun hayır yani. yavrum nasıl? Ya şimdi biz de bu sokağa tanıtmaya çalışıyoruz. Sokak güzel bir sokak. Efendim? Sokak güzel bir sokak. Yok sokakta güzel mahallemiz değil. İnsanlar da iyi, gayet iyi. Gayet iyi. Böyle bir evde yaşamak isterdim. Çok yaptı. Evet, şimdi Hoş geldiniz. hoş bulduk. Berna Hanım. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz, sağ olun. Hoş geldin. Beni tanıyorsunuz zaten. Merhaba efendim, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim, buyurun. Güzel yemek Aşamasında kokuları olanlar geliyor. yapmış. Yani hazır olanlar var, o yüzden yukarıda çekim O zaman yukarı çekelim. Biraz Hazır sonra varmış. bol bol kilo alacağız arkadaşlar. Buyurun. İçeride epey çekecek şey var istiyorsun. Bak burası için iyi döşediler. Evet. Geleneksel duvar halısı. Tokaç. Burada yöresel ürünler satıyorlar. Tamam hepsi kendisi yapıyorlar. İnternet satışları da var. Amasya'da yapılan her şey, her çıkan yerel ürün burada yapılıyor. Burası kooperatif, Misketeller Kadın Kooperatifi. Misketeller. 9 ya da 10 kadın var. Amasya'nın kuşburnu marmalatı meşhur. Kuşburnusu var, alıcı var. Ay ben kuşburnu marmalatını çok severim. Giderken alayım. Aluç marmelatı da çok güzel. Hiç onu yemedim. Bak elma çayı. Dün sana hani Bu ikram marka ettiğim mı? vardı ya. Tam bu. Aha ben köylüm de gurme. alayım. Aynen. Bunun farklı. Şu da şeydi hani Türk elmalı kahve de içmiştik. O. Şu beyaz ne? O un sanırım. Bir şey unu da. Bu mısır unu mu? Yok mısır unu değil. O çorba. Ha çorba. Ne çorbası? Tarhana çorbası diyorlar ya. Bu da şeylisi. Tozu. Güneşin alnında yapıyorlar ya. Haşlıyorlar, pişiriyorlar onu, yoğuruyorlar. Ondan sonra böyle seriyorlar gün. Sıcak suya atıyorsun 5 dakikada çorba değil mi? Evet 5 dakikada. Mesela hazır çorbanın bir şeyliği bu da ama el yapımı olduğu için daha lezzetli bu. Çok iyi. Hazır çorbadan bu daha çok lezzetli. Çok iyi. İşimiz bitince tekrar buraya geliriz. Bu Amasya'nın en klasik kelimesi semaver. Semaver Rusça kökenli bir kelime galiba. Amasya'ya o gelen Azeriler Kafkasya sayesinde geliyor. Şu an Amasya'da her evde en az 2 tane 3 tane semaver vardır. Var bizim. Yani Semaver eğer çayını. İstanbul'da piknikte bir semaver görürseniz mutlaka Amasyalıdır yani.
Bizim Samsun'da da semaver kültürü var. Samsun'da da semaver Samsun'da kültürü gene var. şeydir. Vezirköprü Havza'dadır. Vezirköprü Havza'da zaten 1929'da Amasya'nın ilçesiydi. Samsun'la alakası yok pek oraların kültürel olarak. Daha çok Amasya'ya benziyor oralar. Tamam, kabul ettim. Mesela simgeleşmiş şöyle. Yok öyle değil mi yani? Ama Doğrudur. işte Amasya'dan çalmışlar. Abi sokağa çek gel. Burada mı yaşamadın? Ben yaşamadım. Burası ben küçükken buraya çıktım. Teşekkürler. Semaver coğrafi işareti almış. Burada mı oturacağız? Burada bak en güzel manzarası bak şurada pencereden doğu bak Amasya'da var. Bir Osmanlı evinin dantel işinin penceresinden. Çok güzel. Hepsinin altında farklı bir bilgi var. Selamet O Danışmenlik Gazi zamanında yaşayan bir Amasya'da savaşçı kadınlar var. Bu çünkü kılık değiştiriyor, erkek kılığına giriyor, savaşıyor. Bu yine bir paşanın kızı. Buradaki de Amasya'nın son dönemde yaşayan aşıklarından, Aşık Gülami. Yani burada otururken boş durmayın demişler. Bir şeyler okuyun Bunları da demişler. okuyun demişler. Çünkü Amasya'nın şeyi çok. Alim, zatı, şairi, yetişmiş adamın mütefekkiri, evliyası şeyi çok yani. Bu nedenle burası bir ilim merkezi esasında ta eskiden beri. Buraya duyan gelmiş. Burada bir iyi bir ekip, ciddi bir ekip oluşmuş. Amasya'nın derinliği oradan geliyor. Şimdi o adam 1942 yılında Aziz Şevket Kansu, Ankara Üniversitesi'nin rektörü. O bir makale yazmış. O makalede şöyle bir şey yapmış. Demiş ki ben demiş Anadolu'da özel mütefekkir yetiştiren coğrafyalar var mı? Diye bir araştırma yapmış. Türkiye'nin tüm illerini incelemiş. Osmanlı zamanında yetişen bütün mütefekkirleri ama eser bırakan mütefekkirleri incelemiş. Onları illere dağıtmış. İşte Amasya, Tokat, Samsun, Çorum tüm her şeyi dağıtmış. Yani belli bir yerde toplama var mı diye hesap ediyor esasında. Coğrafi dağılımını hesap ediyor. Şimdi biz bunu okurken aklıma şöyle bir şey geldi. Mutlaka Amasya ilk 5 içerisindedir diye düşündüm. Çünkü Amasya'da bir sürü şehzade var. Şehzadelerin yanına gelen şairler, evliyalar ya da bilim adamları, hekimler var. İşte Bursa, İstanbul, Manisa, Edirne bunlar ön planda olur diye düşünüyordum. Bir de onu nüfusa göre bölmüş. O zaman nüfusuna göre bölmüş. Yani şimdi işte Konya nüfusu fazla. İşte diyelim ki Çankırı nüfusu az. Nüfusa orantlamış. Her 100 kişi başına düşen mütefekkir sayısını bulmuş. Bu listede Amasya birinci. Amasya açık ara birinci. İstanbul'un 2 katı. Diyelim ki Bursa'nın 3 katı kadar. Yani Amasya'da çok alim, çok mütefekkir yetişmiş. Bizim hala bilmediğimiz birçok alim var. Duymadığımız birçok kişi var. Mesela biz geçenlerde ne şey yaptık? O bilmiyormuş gerçi de. Hekim Bereket. Bununla ilgili ben bir makale yazdım. Yakında yayınlanacak. Anadolu'daki ilk Türkçe kitabın yazarı. Tuhfe-i Mübarize diye bir kitabın yazarı. İbn Sina ekolünden geliyor bir hekim bu. Ve dünyadaki ilk Türkçe tıp kitabının yazarı. Bu Amasya'da yetişmiş. Bunun gibi birçok alim Amasya'da yetişmiş. Esasında bunun nedeni de ne oluyor? Burada bir Osmanlı zamanında Sancak Bey'i var. Padişahın oğlu var. Bunun da ciddi bütçesi var. İnsanlar buraya geliyor. Onun yanına giriyor. Bir nevi o ona sponsor oluyor esasında yani. Bir çalışma yapıyor. Padişaha verince o karşılığını almış oluyor. Bu da burada bir ekolün oluşmasını sağlıyor. Esas şey bu. Daha öncesi de var. Yani Amasya Selçuklu zamanında da danışmentlerin şehri. Danışmentler danışmandan geliyor. Yani danışmanı. Alparslan'ın danışmanı yani buraya geliyor. Danışmentler diğer şeylere göre, Mengüceklere göre, Artukorlarına göre sanata, ilime daha çok ön veren bir toplum. O yüzden bu alim kesimin Amasya'da, Tokat'ta hatta Kastamonu'da toplanması o danışmentlerin bir şeyi de olabilir, katkısı da olabilir. Danışmentler çünkü buna çok ön plan vermiş. Mesela ilk Türkçe kitap işte Tuhfe-i Mübariz'in burada olması, Saltukname'nin burada yazılması, danışmentlerin hep bu çevrede yazılması da o danışmentlerin ilme verdiği önem. Daha öncesi de esas dün bahsetmiştim. Amasya Danışment Farsça'da bilim adamı demek. İşte danışman değil mi? Danışman, danışılan kişi, danışılacak kişi. Öyle manaya geliyor. Tabii danışmentlerden önce burada hiç kimse yok muydu? Burada Bizans vardı. Biz İznik konsolünden oraya giden, İznik konsolüne giden Amasya rahipler biliyoruz. Hatta şu an yine onu da yazmıştım ben. Modern zamanın vaazları diye
Amasyalı rahip Astorius. Amazon'da kitap satışı var. Yani Amasya zamanında da, Bizans zamanında da burası ilim merkezi. Büyük ihtimalle daha önce de Mitridatlar zamanında da ilim merkezi. Bunun nedeni işte bir vadi içerisinde bulunması, suyunun bol olması, ikliminin ferah olması. Amasya Çorum'a göre, Tokat'a göre, Samsun'a göre bunun merkezi çok ferah bir iklim var. Yani ne çok sıcak, ne çok soğuk, ne çok yağmur yağıyor. Mesela her tarafta kar olur, Amasya'da kolay kolay kar olmaz. Onun bir etkisi olabilir. Kalkeli yapısı sayesinde su getirmek çok kolay. Güvenliği çok kolay. İşte dağa çıkınca bir anda güvenliği sağlanıyorsun. Bir de bir mistik havası var. Genelde Osmanlı'da, Bizans'ta, Mitridatlar'da böyle mistik havası olan şehirlerde ibadethane açmışlar. Yani çünkü etkiliyor insanı yani. İnsan etkiliyor. Onun da bir etkisi var. Hepsi bir araya gelince Amasya eskiden beri, belki milattan önce 1000. yıldan beri 2500-3000 yıldır bu bölgenin eğitim merkezi haline gelmiş. Tabii şu sıra özellikle Amasya'nın çöküşü şeyle başlıyor. Aşağı doğru inişi Şehzade Mustafa'nın katliyle başlıyor. Şehzade Mustafa katledilince İran seferi zamanında katlediliyor. Yani padişah İran seferine giderken Şehzade Mustafa buradan orduyu topluyor. Aksaray'a gidiyor. Aksaray'da padişah onu katlettiriyor. İran'a gidiyor. Dönüyor. Buraya geliyor. Her İran seferi dönüşünde padişahlar buraya geliyor. Amasya'ya geliyor. Yavuz da Amasya'ya geliyor. Kanuni da Amasya'ya geliyor. Çünkü anlaşma burada yapılıyor. Bir nevi oradaki Safevilerin bir şey bu. Bak biz gitmedik, buradayız. Buradayız diyor. Yani bir daha eğer anlaşma olmazsa bir daha çıkacaklar sefere. Yani ordunun İstanbul'a dönmemesi, Amasya'da kalması esasında oradaki İran'a bir şey bu. Mesaj bu. Bak gelin buraya anlaşalım. Çünkü Amasya Anlaşması, tarihteki Amasya Anlaşması burada. İran'la Osmanlı arasında yapılan. Gelince padişah gelince İran seferi sonucunda halbuki savaşı kazanmış, Bağdat'ı tekrar geri almış, epey önemli. Halk sokağa çıkmıyor, karşılamıyor. Bunu nereden biliyoruz? O sıra Amasya'ya gelen İran sefir var. Bursbek ve Denşvan. O yazıyor. Yani diyor ki halk soğuk diyor. Halk padişaha karşı soğuk diyor. Öldürdüğü için, Şehzade Mustafa'yı öldürdüğü için. Çünkü Şehzade Mustafa çok seviliyor. 20-22 yıl burada kalıyor. Halk tarafından çok seviliyor. İşte dedesine benzetiliyor. Yavuz Sultan Selim'e benzetiliyor. Tekrar işte büyük fetihler yapılacak. İran alacak, şuraya alacak, buraya alacak diye düşünülüyor. Ve tüm İslam tarihinde Hazreti Hüseyin'den sonra en çok ağıt yazılan ikinci kişi bu. Halk gerçekten çok seviyor. Hatta burada Taşlıcalı Yahya ağıt yazıyor. Ağıt biraz Kanuni Sultan Süleyman'a dokunduran bir ağıt ama normalde kanunun epey büyük bir ceza vermesi lazım. Ceza vermiyor, affediyor. Ve bu kırgınlığı atmak için padişah burada daha uzun süre kalıyor ve halkın tüm borçlarını affediyor. Vergi borçlarını affediyor. Bu silinsin diye. Yani tabii kanun da büyük ihtimalle buna çok pişman olmuştur ama yapacak bir şey yok. Bir de ondan sonra buraya Kanuni'nin küçük oğlu Bayezid, Hürrem'in diğer oğlu, Hürrem Sultan diğer oğlu. Yani Hürrem Sultan iki oğlu kalıyor. Birisi Manisa'daki Selim, ikincisi burada. Bayezid burada. Bayezid çok cevval o da. Yani buradan ordu topluyor. Abisine karşı savaş açıyor. Babasını dinlemiyor. Babasını dinlemediği için babası ona çok kızıyor. Babasından affını istiyor. Babası affetmiyor onu. İran'a kaçıyor. Şah Tahmasp'in yanına kaçıyor. Tahmasp'in yanına alıyor ama tabii o zaman Kanun'un en güçlü olduğu dönem. Kanun tek mektupla o gidiyor oradan Bayezid'i aldırıyor. Tahmasp'ın elinden aldırıyor. Sivas'ta öldürtüyor. Beyazıt'ın orada. Mezarı orada. Buradaki şehzadelerin İran'a gitmesi biraz Amasya sancağını gözden düşürüyor. Ondan sonra Manisa gözde olmaya başlıyor. Bir de 2. Selim kendi oğlunu buraya göndermiyor. Yani halk tepki gösteri diye göndermiyor. Ondan sonra Manisa şehzadeliğe geçiyor. Ondan sonra burası şehzadelikten çıkınca yavaş biraz önemi azalıyor. Çünkü buraya gelen para da azalıyor esasında. Tabii Osmanlı çöküşü de orada başlıyor. Gitgide. Cumhuriyetle birlikte de tüm medreseler kapanınca bir de 1914'te büyük yangın olunca artı Anadolu'daki tüm şeyleri de bu olmuş. Anadolu'daki tüm ticari hayat neredeyse tamamına yakın %70-80'i Ermeniler ve Rumlar üstüne dönüyor. Ermeniler de gidince, Rumlar da gidince Amasya'da ciddi bir şekilde ekonomik çöküş başlıyor. Yani Amasya 1914'teki o
Gücünü 1970'lerde anca buluyor neredeyse yani. Bir 50-60 yıl geriye gidiyor Amasya. Mahalleleri boşalıyor, ustalar gidiyor, bakırcılar gidiyor, atçılar gidiyor, değirmenciler gidiyor. Erkek nüfusu çok az. Nüfusun zaten %50'si neredeyse Çanakkale'de, Balkanlarda, Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda gitmiş, ölmüş. Ciddi bir şekilde. Şuraya koyalım. Ne olur? Başlayayım mı? Şuraya koyalım sana. Amasya keşkeğimiz, buğday, nohut, kuzu eti ve tereyağıyla yapılır. Özellikle bayram sabahlarında, bayram sofralarında muhakkak keşkek olur. Bunu küplere koyarlar geceden, fırına verilir. Sabaha da, bayram sabahına da sofralarımızı süsler. Yani 10-12 saat fırında kalıyor. Fırın keşkeği bu. Evet, fırın keşkeği. Diğerleri biraz daha keşkeği geniş biz diyoruz. küp yaparız. Onlar geniş biz küp yapınca daha güzel pişiyor. Evet, küp keşkeği diyoruz. Bu da Amasya çöreğimiz. Cevizli, bol cevizli. Amasya çöreğimiz. Bakla dolması içerisinde bakla, yarma, soğan, salça ve yağla asma yapraklarında altıgen şeklinde sararız. Tencerenin dibine kemikli eti koyarız. Onun üzerine dizip fırında ocakta kısık ateşte 2-3 saat pişer. Bunlar üçü de Amasya'nın coğrafi işareti değil mi şunlar? Üçü Hepsi de. coğrafi işaretli. Şu da sac yağlımız. Bu da yine hem ceviz var hem haşhaş var içerisinde. Sacın üstünde yapılır. Sac yağlısı denir ona da. O da Amasya'nın yöresel yemeği. Bu da şambali tatlımız. Yöresel değil ama bugün yapmıştık. Soframıza Güzel, getirelim iyi oldu. istedik. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi tadına bakalım. Samsun'da da keşkek var. Samsun'da tavukla yapılıyor genelde. Doğumluymuş. Arkadaş Samsunluymuş. En sevdiğim yemeklerden bir tanesi keşkektir. Keşkek çok severim. Bu da çok lezzetli. Bu arada İran'da da keşkek var ama başka bir isimle. Ve Körfez Arap ülkelerinde de var. Onlar tatlı olarak tüketiyorlar. İran'dakiler mesela üzerine şeker döküyorlar ve sabah tüketiyorlar. Körfez Arap ülkelerinde de farklı baharatlar kullanıyorlar. Hatta tarçın tadı da çok baskın oluyor. Tabii onlar biraz da tatlı tüketirken biz tuzlu tüketiyoruz. Çok severim keşkeği. Şimdi bir de bu dolmanın tadına bakayım. Dolması da çok güzel. Ellerinize sağlık. Başka burada haşhaşlılar var. Siz yağlı çörek mi diyordunuz? Amasya yağlısı. Ha, bu yağlısı şu şekilde biraz daha Evet. farklı. İçinde haşhaş var. Ve ceviz de var. Ceviz de var. Bu da çok lezzetli. Biz yemeğimizi yiyelim. Sonra gezmeye devam edeceğiz. Bizim Cemre böyle topluyorlar, Tokatlı. seçerek topluyorlar. Mehmet Emir Bey Amasyalı. Şimdi bir tartışma var burada. Bakla dolma kimin? Bakla dolma Tokat'ta Amasya'nın şeyi benziyor birbirine. Mutfağı. Tokat'ta da bir Amasya'da yapılıyor ama biz Amasya bakla dolması olarak şeyini aldık, patentini aldık, seçimini aldık. Amasya aldık bunu şu an. Fakat almamış. Tokat'tan alsaydık keşke. O bizimkilerin saflığı. Ne yapalım yani? Geç kalmışlar. Amasya'mız çok aldı. Yaptıkları kurabiyeler çok Yenmek bir lezzetli. şey var. İnanılmaz lezzetli. Değil mi? Kesinlikle çıtır çıtır. Tazecik. O kahve hangisi, şu mu kahveli? Evet. Onu da birazdan deneriz. Şu ortadaki hem tatlı hem tuzlu ikisi bir arada. Ellerinize sağlık. Şimdi bu keşkemiz bizim bayramlarda yapılıyor. Arife günü veriliyor fırına akşam saat 9-10 civarı. Sabaha kadar pişiyor. 10-12 saat pişiyor. Hatta çok verildiği için içeride 50-60 olduğu için üstüne tebeşirli isimler yazılıyor. Ermeniler de bu keşke çok yapıyormuş. Zaten Ermeni yemekleriyle Türk yemekleri arasında çok büyük bir farklılık da yok esasında. Ermeniler her cumartesi akşamı verip pazar günü onların şey olduğu için, kutsal günü olduğu için pazar günü her pazar mutlaka buradaki her Ermeni evinde keşkek pişiyor. Amasya'nın da o tehcir olayına kadar Amasya şehir merkezinin %25-30'u Ermeni. Bu mahallenin yarısı Ermeni. Savadiye mahallesi Ermeni. Fethiye'de var. Beyazıtpaşa'da var. İhsaniye'de Ermeniler var. Yani Ermenilerin çöreği de Ermeniler pişiriyor. Çünkü biz Ermenilerin hatıratlarını, Amasya çöreğini yaptıklarını duyuyoruz. Kavurma yaptıklarını duyuyoruz. Keşkek yaptıklarını duyuyoruz. Bağ çıkma alışkanlıkları Ermenilerde var.
hamam alışkanlıkları var. Yani adetlerin tamamı neredeyse aynı. Birbirine benzer içeriyor. Ben çünkü Ermeni folklorunu okudum. Kız istemeye varıncaya kadar. Yani mesela bizde kız isterken ne yapılır? Bir kapının arkasında o kızın bir akrabalarından birisi durup para ister. O adet Ermenilerde var. Hepsi var. Ya da köylerde mesela gelin almaya giderken kızın evinden tavuk çalınıyor bazen, alınıyor. Gelin almaya değil, kına geceleri. Kına gecesinde tavuk alınıyor. Tavuk çalıyorlar. O adet de var Ermenilerde. Yani bir vaftiz haricinde esasında Ermeniler, Türklerin adetleri tamamen aynı gözüküyor. Çünkü aynı coğrafyalarda yaşadıkları için birbirlerinden etkilenmişler. Etkilenmişler. Bir şey almakta da sakınca görmemişler esasında. Bu Ermeni adeti ben almam, o Müslüman adeti ben almam dememişler. Bu yemeklerin isimleri de Ermeni aynı. Yani Ermeniler de bunu çörek diyor. Onu da keşkek diyorlar. Kendi dillerinde de aynı şekilde diyorlar. Yani iç içe geçmiş bir halk varmış. Özellikle Amasya'da tehcirden sonra, tehcir zamanında şey yapmışlar. O mesela en iyi bakırcı kalmış, en iyi kalaycı kalmış. Her meslekten 20-30 tane kalmış. Her meslekten birkaç tane 50-60 aile kalmış. 70'li yıllara kadar, Asala olaylarına kadar Amasya'da yine bir 400-500 tane Ermeni varmış. Asala olayları olunca, yani yurt dışında bu büyükelçilerin öldürüldüğü olaylar olunca Ermeniler burada şu an terk etmişler. İstanbul'a yerleşmişler. Şu an Amasya'da çok az Ermeni var. Çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Yine bekleriz Amasya'ya gelince. Teşekkür ederim. Buradan mı çıkıyorduk? Evet. Şimdi şu elma çayından. Bu seninki, şu ikisi farklı mı? O şekersiz. Biri şekersiz, biri şekerli. Hangisi şekersiz? Şu. Onu ben alabilir miyim? Ne kadar o? 100 lira. Tamam. Poşet. Elmalı Türk kahvesi. Başka bir şey. Tamamen doğal mı? Kurutmanız. Tamamen. Tabii. Tamam. Şundan. Bir de şundan da. Marmelat var mı? Kuşburnu marmelatı. Yok kalmadı. Yeni sezonda inşallah. İnşallah. Ama süt reçeli. Süt reçelini tavsiye ederim. Bu da hünnap özüdür. Tamamen şekersizdir. Hani şekersizleri de çok rahatlıkla kullanabilirler. Bu fındık ezmeleri de Giresun Kadın Kooperatifi ile onlar bize işte ürün gönderiyorlar. Biz onlara ürün gönderiyoruz. O şekilde birbirimize destek. Bir de hünnap alayım o zaman. Ne kadar yaptı bunlar? Yemekleri çok iyiydi. Misketeller Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi. Burada yemenizi tavsiye ederim. Instagram sayfaları da varmış. Doğal ürünlerden siz de alışveriş yapabilirsiniz. Hoşça kalın.